Çocuklar, hadi siz geçin içeride oynayın. Tamam anne. Ne yaptınız? Konuşabildiniz mi Hakkı'yla? Yani birkaç kere denedim konuşmayı. Ama duymamazlıktan geldi. Konuyu başka yerlere çekti. Kıyamam ya. Bu arada Orhan, arkadaşım aradı. Hakkı'nın babası cezası kesinleşmiş. Cezaevine götürmüşler. Hüküm giymiş yani, öyle mi? Evet. Sosyal hizmetlerden her an Hakkı'yı almaya gelebilirler. Maalesef. Tabii kimsesiz çocuklar için büyük bir nimet bu ama... Hakkı için... Ya keşke bir şey yapabilseydik. Keşke yanımızda tutabilseydik onu. Keşke. Keşke. Selamünaleyküm Yusuf Bey. Aleykümselam, buyurun. Haberdar olmuşsunuzdur belki. Kamil Çiftçi'nin hakkındaki hüküm belli oldu. Hakkı'yı götürmeye geldik. Hayır, hayır Hakki'yi götüremezsiniz. Kim bu adamlar Yusuf amca? Nereye götürecekler beni? Ya bize birkaç gün daha veremez misiniz? Söz veriyorum, ben kendi ellerimle getireceğim Hakkı'yı. Yusuf Bey, eminim haklısınız ama bu bizim elimizden gelen bir şey değil. Kanun böyle. İnanın yapacak bir şey yok. Daha evvel sizi haberdar etmiştik. Keşke daha önce konuşsaydınız. Yani durum bu Hakkı'cığım. Senin bizimle gelmen gerekiyor tatlım. Ha? Nereye gideceğiz ki? Bizim bir yuvamız var Hakkı'cığım. Oraya gideceğiz. Çok güzel oyunlar oynayacaksın. Yeni arkadaşların olacak. Sonra ablaların sana yardım edecekler. Ha? Görünce seveceksin. Ama ben burada mutluyum ki. Yusuf amcam var, arkadaşlarım var ve Elif var. Ama dedim ya, orada da bir sürü arkadaşların olacak. Hem orada seni çok sürprizler bekliyor. Yusuf amca. Ama Hakkı'cığım sen kocaman bir delikanlı oldun. Şimdi gitmemiz gerekiyor. Hem orada bir sürü sürprizler var biliyor musun? Hem onlar isterse seni görmeye gelebilirler. Ya hiç olmazsa bize biraz vakit verseydiniz. Yani bir konuşsaydık Hakkı'yla. Trafik çok yoğun. Zaten zorla geldik. Bir an önce çıkmamız lazım. İmzalamamız gereken evraklar var. Kapanmadan yetişelim. Ama ben burada kalmak istiyorum. Ama sen çok akıllı bir çocuksun Hakkı. Hadi canım gel. Korkma. Korkma gel. Ben de sizle geliyorum. Melek Hanım, burada bekler misiniz?
zaman ben muhasebeciyle konuşup bir an önce o para işini halledeceğim. Aynen konuştuğunuz gibi. Ya bana o kadar güzel bir haber verdiniz ki. Yani beni dünyanın en mutlu insanı ettiniz. Çok teşekkür ederim. Memnun olacağınızı biliyordum. Siz de hızlıca işlemlere başlayın. Bakın o ev benim için çok önemli. Bir aksilik çıksın istemiyorum. Bir şekilde o evi almamız lazım. Arzu Hanım, her şeyin istediğiniz gibi olması için elimden geleni yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Tamam, o zaman iletişim halinde kalalım. Tabii efendim. İyi günler. İyi günler. Yusuf amca, hani Hakkı nerede? Getirmedin mi onu? Anneciğim lütfen yapma böyle. Yusuf amca nerede Hakkı? Neden sen de gelmedi? Bak Elif'ciğim, Hakkı çok iyi bir yerde. Sıcacık güzel bir yuvada. Tamam da hani hemen götürmeyeceklerdi Hakkı'yı. Neden bu kadar çabuk geldiler ki? Neden biraz daha kalmasına izin vermediler? Anneciğim. Bak, hani konuşmuştuk ya seninle. Bunların hepsi Hakkı'nın iyiliği için. Anlattım ya sana. Bizim yanımızda çok mutluydu o. Şimdi ne yapacak? Yapayalnız oralarda kalacak. Anneciğim hiç olur mu öyle şey? Hani burada abla geldi anlattı, duymadın mı? Orada güvende olacak. Yepyeni arkadaşları olacak. Onunla ilgilenen çok güzel abileri, ablaları olacak. Böyle olmak zorunda mıydı anne? Hakkı gitmese olmaz mıydı yani? Güzel kızım. Bak şimdi. Devlet annesi babası olmayan ya da onlara bakamayan ailelerin çocuklarına sahip çıkar. Onları koruyup kollar. Onların rahat etmesi, iyi durumda olması için onlara kol kanat gerer. Hakkı'yı bu yüzden götürdüler. Yani o kötü bir yerde değil annem. Güzel bir yerde o. Biz artık onu göremeyeceğiz mi yani? Olur mu öyle şey annem? Tabii ki de göreceğiz. Sen ne zaman istersen biz gidip göreceğiz Hakkı'yı. Hatta belki izin alırız. Hakkı gelir, yine bizim evimizde kalır ha. İnanamıyorum ya. Oluyor. Ya sonunda oluyor. Sonunda o ev benim olacak. Sen bunun için çok sabrettin Arzu. Çok bekledin. Ama şimdi onlardan intikamın en büyüğünü alacaksın. Gözlerinin içine baka baka yerleşeceğim o eve. Mahvolacaklar. Emiroğullarının o suratını görmek için sabırsızlanıyorum. Emiroğulları mı? Kim ki onlar? Hakkı adına çok teşekkür ederim size. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Siz bir çocuğun hayatını kurtardınız. Biz artık gidelim. Hadi anneciğim. Al kızım çantanı. Hoşça kal Yusuf amca. Hoşça kal canım. İyi günler. Bilin bakalım ne oldu? Ne oldu Hakkı'cığım? Bak çok merak ettik şimdi. Roller dağıtıldı. Ben prens oldum, Elif de prenses. Hadi ya öyle mi? Tebrik ederim. Aferin size çocuklar. Anneciğim, sen pek sevinmedin galiba. Yo, çok sevindim. Anlaşılan daha alışamamış. Kolay değil tabii ki. Prenses olmak kolay değil mi? Ben çoktan alıştım prenseye. Hakkı. Elif'in yanında çok mutlusun değil mi? Peki baban ceza alırsa, hapisten çıkmazsa, yani onu bir daha göremezsen şartlar biraz değişecek tabii. Ballı ekmek çok güzelmiş Yusuf amca. Teşekkür ederim.
Afiyet olsun. Baban diyorum. Hapisten çıkamazsa, yani ceza alırsa... Osman senin için karar verecek olanlar... Yusuf amca, sana dün gece ezberlediğim prensin yeni cümlelerini söyleyeyim mi? Elif! Sakın gitme! Elif üzülme! Elif üzülme! Sakın gitme! Elif! Seni asla yalnız bırakmayacağım Hakkı. Bir daha kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Gonca, kaşe verir misin? Bu mu? Ha, evet. Sağ ol. Ya, inşallah çok tuzlu olmamıştır. Yo, bence gayet iyi. Olsun, ben yine bakayım tadına. Sonra kötü olursa falan Arzu şap gibi demesin. Tamam, güzel olmuş. Hadi hemen salataya girişelim. Asuman, ben sana bir şey soracağım da. Ne soracaksın gene? Ya Arzu telefonu konuşurken duydum. Emiroğulları diye birinden bahsetti. Emiroğulları mı? Ya onların evlerini mi alacakmış ne? Evlerini mi alacakmış? Evet. Asuman, kim bu Emiroğulları? Canım ne bileyim ben. Kimse kim bilmiyorum ben. Yani belki sen daha önceden duymuşsundur diye düşündüm. Senin de çenen iyice düştü ama ya. Yani dediğim gibi kimse kim ben bilmiyorum. İç çevresinden falan birileridir belki, ne bileyim. Çenen değil, ellerin çalışsın bakayım senin. Sonra Arzu mahvedecek vallahi bizi. Sen hem al götür şunları masaya. Hadi. Peki. Ama mülk alacağım için acil nakit paraya ihtiyacım var. Anlıyorum. Vadeli hesabınızdan mı kullanalım? Satış açık artırmayla olacağı için net bir rakam veremiyorum. Ama işimi şansa bırakamam. Hazine bonom vardı. Onları bozdurun. Altın hesabını nakite çevirin. Ama bunlar yarına kadar hazır olsun, olur mu? Tabii efendim. İstediğiniz gibi hallederim. Güzel. Bakalım şimdi ne yapacaksınız Emiroğulları? Size son kurşunu da ben sıkacağım. Ama yine iyisiniz. Sizi bir nevi can çekişmekten kurtarıyorum. Şu an o kadar mutluyum ki. Sen sadece eve almayacaksın Arzu. Sen onların geçmişini, geleceğini, yaşanmışlıklarını da alacaksın. Son karelerini sen yıkacaksın. Bakalım o kutsal saydıkları Emiroğlu İmparatorluğu'ndan geriye ne kalacak? Başlarını sokacak bir evleri bile olmayacak. Bana yaşattıklarının 1000 katını yaşayacaklar. Allah Allah, avukat arıyor. Alo. Ümit Bey merhabalar.
Merhaba. Hayırdır, bir sorun mu var? Hayır. Ben bir haber verecektim de size. O yüzden rahatsız ettim. Tabii dinliyorum, buyurun. Hani şu daha önce ilgilendiğiniz Emiroglu çiftliği vardı ya. Evet. Şimdi açık arttırma usulüyle satışa çıkarılmış. Satışa mı çıkarılmış? Aynen. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Tamam, çok sağ olun. Aramakta çok iyi yaptınız. Bu kesin Arzu'nun kulağına gitmiştir. Hatta hazırlıklara bile başlamıştır. Ama sana boğazı tattırmayacağım Arzu. Sana o evi kaptırmayacağım. Sen beni bir kalemle sildin. Ben de senin hayallerine kavuşmana engel olacağım. Öyle çalıp götürdüler işte. Bakışı gözümün önünden bir türlü gitmiyor. Kıyamam. Sen de bilmiyordun tabii ne zaman geleceklerini. Yok, bilmiyordum. Ya adam hüküm giyince demişlerdi. Ha gelecek durumdalardı işte. Giderken arabadan öyle bir bakış vardı ki. Gözümün önünden gitmiyor. Hiç üzülme Melek. O çocuğu öyle bir babanın elinden kurtararak en hayırlısını yaptınız. Orası öyle de anne. Ya sonuçta anasız babası kalmış bir çocuk işte. Buna da şükür diyelim kızım. Babasından şiddet gördüğü, sokaklarda dilencilik yaptığı zamanları unuttunuz mu? En azından şimdi emin ellerde. Aç kalmayacak, önüne sıcak yemek konacak, açıkta kalmayacak. Orası öyle tabii. Biz de elimizden geldiğince destek oluruz. Gider görürüz. Yalnız olduğunu hissettirmeyiz. Ne gerekiyorsa yaparız. Müşteri olun kızım. Sağ ol anne. Bir de Elif'e nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Duyunca çok üzülecek. Üzülmez mi abla? Hakkı'dan bahsederken gözlerinin içi parlıyordu. İşte geldiler olmaz mı? Ben çok üzüldüm. Hakkı da çok üzüldü. Keşke gitmeseydi Elif abla. Ben de çok sevmiştim Hakkı abi. Şimdi bir daha göremeyecek miyiz onu? Anne isterim ama yana gideceğim ben onu zaten asla bırakmam ki. Göstereyim zaten. O kadar mutluydum. Üzülme Elif abla. Her gün Hakkı abiye dua et. Belki kendi orada yeni anne baba bulurlar. Burası gibi sımsıcak evi olur. Yani sürecin böyle işleyeceğini biliyorduk elbette ama... ne bileyim işte öyle birdenbire geldiklerini görünce... Neyse boş ver. Şimdi biz ne yapacağız ona bakalım Orhan. Tamam. Zaten üzerindeyiz. Ben senin dediğin çalışmaları yapıyorum da... Ya bak şimdi sırasını bilmiyorum ama... bilmen gerekiyor. Ne oldu Orhan? Yani bir şey mi oldu? Melek Hanımların evinin satışta olduğunu biliyor muydun? Ciddi misin sen?
Evet. Bankadan aldıkları kredinin borcunu ödeyememişler. Evi ipotekledikleri için de banka eve el koymuş. Ve dün itibariyle de satışa çıkarmış. Hadi. Anladım Haluk Bey. Zaten banka da aynı şeyi söylemişti ama ben yine size bir danışayım dedim. Tamam. Tamam. Sağ olun. Ne bekliyordum ki sanki? Selim, Gel abla gel. çay getirdim sana. Sağ ol abla. Otursana. Abla ben ne yapacağım? Her yolu deniyorum ama olmuyor. Sanki çırpındıkça dibe batıyorum. Benim hatalarımın bedelini ailem ödüyor. Selim, bak bazen olmayınca olmaz. Bu kadar yüklenme kendine istersen. Günlerdir çalmadığım kapı kalmadı. Ama yok. Sanki herkes ağız bile etmiş gibi konuşuyor. Az önce Haluk Bey'le konuştum. Haluk Bey? Abimin. İcra dairesinden eski bir ahbabı. O da aynı şeyi söylüyor. Şu durumda yapacak hiçbir şey yokmuş. Selimciğim ne yapalım? Ya, bazen elimizden bir şey gelmiyorsa yapacak bir şey yoktur. İyi tarafından bak. Gayet sağlıklıyız. Ailemiz bir arada. Abla eğer ufak bir çocuk olsaydı beni bu şekilde avutabilirdi. Ama kabul et. Ben çok büyük çuvalladım abla. Evimiz anılarımızla birlikte elimden kayıp gidiyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Zeynep tamamen yanlış anladığım bir sebepten dolayı bana kızgın. Belki de onu kaybettim. Bilmiyorum. Selim. Bak tamam Zeynep sana çok kızdı. Yani onu dinlemeden yargıladığın için çok kırıldı sana. Ama bu durum biraz farklı. Nasıl yani abla? Ya bak ben Zeynep'e söz verdim bunu söylemeyeceğim diye ama... Ya ne yapayım artık? Birinizden birinin artık adım atması gerekiyor. Abla ne oluyor söyler misin artık? Zeynep... benimle senin aranda duygusal bir şeyler olduğundan şüpheleniyor. Ne? Bu yüzden de sana karşı mesafeli davranıyor Selim. Selim'in bir an gerçekten evi sattığını, ailemizin darmadağın olduğunu düşündüm. Bu oyunun gerçek olma ihtimali bile o kadar korkunç ki. O evin bizim için değeri çok büyük. Yani maddi değerden bahsetmiyorum tabii. Anlayabiliyorum sizi. Yani herkesi geçtim. Ali anne için rahmetli eşi demek. Kenan demek. Tuğçe demek. Üstelik ben de o evde büyüdüm. Benim çocukluğum, gençliğim orada geçti. Ben kızımın da orada büyümesini istiyorum. Aynı benim gibi koştuğum çimlerde koşmasını, yorulduğumda soluklandığım ağacın gölgesinde soluklanmasını istiyorum. Benim çok eski bir dostum var. Avukat Orhan. Yani işte Hakkı ve babasından bahsettim. Tabii doğal olarak hemen şikayet etmemizi söyledi. Ama Hakkı'yı tehlikeye atamayız. Ben de aynısını söyledim zaten. Yani sonuç itibariyle o adam tekin birisi değil. Ne yapacağı da belli değil. O yüzden bizim için öncelik Hakkı'nın güvenliği olmalı. Bakalım. Araştıracak,
Yani hukuki yönden ne yapılabilir, ne edilebilir diye bakacaktım. Gün içinde de uğrayacaktım. Çok sevindim. Tabii aynı zamanda Hakkı'nın da güvenliği çok önemli. Yani takipte tutmamız lazım. Haklısınız. Siz iyi misiniz? Evet, iyiyim ben. Yeni çay demlemiştim. İsterseniz bir çay koyun. Yok, daha sonra. Ya, iyisiniz değil mi? Bir sorun yok. Yok, manevi bir mesele. Anladım. Herkesin sağlığı, sıhhati yerinde değil mi? İyiler, iyiler çok şükür. Eğer benim yapabileceğim bir şey varsa... Sağ olasın, eksik olma. Orhan, o evi ben alacağım. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, gayet ciddiyim. Yusuf, o ev çok pahalıdır. Bir şekilde halledeceğim. Yani o aile için çok değerli o ev. Özellikle de Elif'in geleceği için. Tamam da parayı nereden bulacaksın? Babamdan kalan evi satacağım. Şu Valide Bağ'daki köşkü mü diyorsun? Aynen. Dedemden babama kalmıştı. Babam da içine tadilat yapmıştı. Ama içinde oturmak nasip olmadı. Vefat etti. Yani ben bir çivi bile çakmadım. Böyle bomboş duruyor. Bu vesileyle hiç olmazsa bir işe yarayacak. Ya Yusuf, dedemden babama kaldı diyorsun. Babamdan bana. Ya o evin manevi bir değeri var. Emin misin? Orhan, içinde sevdiklerinle, değer verdiklerinle birlikte yaşamadıktan sonra manevi değerinin ne kıymeti var ki? Ben o evde hiç yaşamadım. Yani aklıma bile getirmedim o evde yaşamayı. Dostum, anlıyorum ama... Orhan, eğer ben o evi almazsam alacak kişi belli. Kim? Arzu tabii ki. Çoktan haberi olmuştur. Akbaba gibi hemen binecek tepelerine eminim. Eğer o evi alırsa Elif'in geleceği temelinden sarsılır. Yani bu travmayı bu kez hiçbiri atlatamayabilir. Buna izin vermeyeceğim Orhan. İzin vermeyeceğim. Peki köşkten gelen para evi almaya yetecek mi? Bilmiyorum. Yani elimden geleni yapacağım. O da olmadı. Tekirdağ'da birkaç tane arsa var. Bunları da satacağım. Hani bu Halil'le birlikte aldığımız. Bilmiyorum. Bir şekilde bir çaresine bakacağım. Pelin diyorsun abla ya. Pelin. Olacak şey mi bu ya? Ya ben de öyle dedim. Ama takıntı haline getirmişti bu durumu. Hay Allah. Nereden çıkarmış abla şimdi bunu? Ya işte Pelin Ali anneye ziyarete gelmişti ya. O zaman aranızdaki konuşmaları samimi bulmuş. Abla, biz iş konuştuk, iş. Ya Selim, ben de öyle söyledim. Ama o hasta ziyaretine bahane olduğunu düşünüyor. Ona da hak verir misin Selim? Zaten aranız bozuk. Yani bu yüzden işte kuruyor bazı şeyleri. Zeynep kurmamış ki. Bayağı senaryo yazmış. Ya Selim, çocuk gibi davranmayı keser misin artık? Selim bak, rica ediyorum söylediğime pişman etme, olur mu? Ortada bir sorun var. Bunu çöz diye söyledim ben. Bak Zeynep'e de hak ver. Zaten kafası karışık. Ya bu soğukluk, mesafe yüzünden işte her şeyi yanlış anlamaya müsait kız şu anda. Bak ne ben, ne Ali anne, ne de kızlar biz artık kavga etmenizi istemiyoruz. Çözün durumları. Artık yetişkin gibi davran Selim. Lütfen çöz şu durumu, rica ediyorum. Ay nerede kaldı benim kahvem? Nerede kaldı benim kahvem?
Ay kime diyorum ben? Nihayet Yemen'den mi geliyordu kahve? Özür dilerim, ben bir taraftan da öğle yemeğinizi hazırlıyordum da o yüzden şey oldu. Tamam kes mızmızlanma. Hazırlayacaksın tabii. Hizmet edeceksin bana. Senin işin bu, hizmet etmek. Başka bir isteğiniz var mıydı? Banyomu hazırla. Hemen. Hemen efendim diyeceksin. Çünkü bu evin de senin de sahibin benim. Anlaşıldı mı? Hemen efendim. Çekil şimdi. Nasıl güzel, nasıl huzurlu, nasıl gerçekçi bir rüya. Ama az kaldı. Rüyalarım gerçek olacak. Sadece Melek değil. Hepsi bana köpek olacaklar. Hepsi. Çocuklar, Hakkı arkadaşınız bundan sonra bizimle birlikte olamayacak. Ben sosyal hizmet uzmanıyla görüştüm. Hakkı bundan sonra başka bir okulda eğitimine devam edecekmiş. Sosyal hizmetler uzmanı nedir öğretmenim? Hakkı'yı neden aldılar? Çocuklar, hayat bazen herkese adil olmaz. Bazı insanlar ellerinde olmayan sebeplerden dolayı sıkıntı ve yoksulluk çekebilirler. Yaşlandıklarında kimsesiz kalmaları gibi daha çocuk yaştayken de annesiz babasız kalabilirler. Aynı Hakkı gibi. Sosyal hizmet görevlileri de yardıma muhtaç olan insanları alır, onlar için huzurlu ve mutlu bir ortam sağlamaya çalışırlar. Peki örneğin biz bir daha Hakkı'yı göremeyecek miyiz? Olur mu? İstediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz tabii. Ama piyes vardı. Hakkı olmadığı için iptal mi olacak? Hayır tabii ki. Üstelik Hakkı için oynayacağız bu sefer piyesimizde. Prens kim olacak peki? Taylancığım, prens rolünü sen de gayet iyi oynamıştın. Prens olmak ister misin şimdi de? Olur öğretmenim. Kızım, iyi misin? İyiyim anne. Niye öyle dertli içini çekiyordun bakayım sen? Ne bileyim öyle kötü oldum anne. Bu evin içinde iyi kötü bir sürü anımız var. Ah kızım ah. Benim de içim yanıyor, benim de. Kim bilir bizden sonra kimler gelip yaşayacak değil mi burada? Ne anılar biriktirecekler. Öyle. Ev dediğimiz sadece mülkü değil ki insanın. Hatıra kumbarası aynı zamanda. Ne güzel söylediniz. Hatıra kumbarası. Bak bana. Ömrümün yarısı neredeyse burada geçti. Onca yıl neler yaşamadım ki. Her bir köşesinde onlarca, yüzlerce hatıram var.
Ama neyse ki o anılar da bizimle birlikte gelecek değil mi anne? Öyle yavrum. Biz gideceğiz. Başkaları gelip kendi hatıralarını yaşayacaklar. Çocuklarımın mutlulukla oyun oynadıkları bu odalarda başkalarının çocukları gelip oyun oynayacak, koşturacak. İnşallah yeni sahipleri kıymetini bilir bu evin. İnşallah. Ne yapalım kızım? Bizim de bu evdeki kısmetimiz bu kadarmış. Allah'a çok şükür ki utanılacak hiçbir şey yapmadık. Başımız dik, alnımız ak. Önemli olan da bu değil mi yavrum? Öyle anne. Kapıyı kapatan Allah diğerini açarmış değil mi? Öyle yavrum. Öyle. Hadi bakalım Emiroğulları. Size göç yolları göründü. Birkaç saate her şey bitmiş olacak. Alo, merhaba. Bugün için her şey hazır değil mi? Ben bütün parayı hesaba aktardım zaten. O zaman bir engelimiz olmadığına göre icra dairesinde kaçta buluşuyoruz? Tamam. Tamam, görüşmek üzere. Of, daha çok varmış. Tamam, biraz önce geçse bari. Ben de internetten birkaç ilan verdim. Umarım satılır. Dostum, ben az önce bir alıcıyla görüştüm. Hadi ya. Nasıl, beğendin mi evi? Beğenmesine beğendi. Evin konumu, içi güzel zaten ama sorun orada değil. Sorun bütçe. Konuştuğumuz fiyat fazla geldi. Tabii ya. O kadar sürede o fiyata satılması zor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Yani biraz beklesen. Hayır. Bekleyecek durumda değilim Orhan. Sen fiyatı birazcık daha kır. Ya kardeşim, sen bana bedavaya sat diyorsun ama. Öyle bir evi ederi altında satarsak çok yazık olur. Bir daha düşün ha. Orhan, sen fiyatı düşür. Ev yeter ki satılsın bir an önce. Peki, sen öyle diyorsan öyle olsun. Elimden geleni yaparım. Eyvallah, sağ ol dostum. Sanki birazdan şu kapıdan Hakkı görecek. Gülümseyerek yanımıza gelecek gibi. Keşke. Kim bilir ne yapıyordur şimdi. Sıkılıyor mu? Hasta oluyor mu? Bizi üzülüyor mu? İnşallah iyidir ama ben onu şimdiden özledim. Ben de. Ama babasının yanında olmasındansa orada olması daha iyidir. Onu sık sık ziyaret edeceğim. Yusuf amca kaldığı yeri de görmüş. Güzelmiş, sıcacıkmış. Çocuklar varmış. Hep başlarında bir öğretmen varmış. İyi olacak Hakkı. Biz de artık üzülmeyi bırakalım Taylan. Onun için neler yapabiliriz onu düşünelim. Hem üzülmek bir işe yaramaz ki. Haklısın Elif. Aman of. Hoş geldin Pelin. Duyduklarım doğru mu Selim? Maalesef. Çok üzüldüm, çok. Biz de öyle. Ver, montunu alayım. Hadi gel, içeri geçelim. Aliye teyze burada değil mi? Pelin sen geç, ben geliyorum şimdi. Tamam tamam, sen keyfine bak.
İnadına yapıyor ya sanki, inadına yapıyor. Gözümün içine baka baka de eve getirmiş. Zeynep. Bir dinler misin beni? Ben iş yaparken de seni dinleyebiliyorum. Söyle ne söyleyeceksen. Zeynep ne olur yapma böyle. Ne yapıyormuşum ben? Pelin'le durumumuzu yanlış anladığının farkındayım. Pelin'le aranızda bir durum var yani, öyle mi? Evet var. Çok güzel itiraf ediyorsun sonunda. Var. Ama sadece iş ilişkisi. Anladın mı? Gereksiz yere şüphe ediyorsun Zeynep. Şüphelenmiyorum, görüyorum. Hem de çok net. Pelin sadece bana iş konusunda destek oluyor. Hepsi bu, inan bana. Tamam, senin hiçbir şey açıklamana gerek yok. Zeynep, seni inandırmam için ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hatta hiç boşa vakit kaybetme, oldu mu? Zeynep. Bak, hatalarım var biliyorum. Seni çok kırdım. Bana çok kızgınsın biliyorum. Ben senden kuşkulandığım için kendimi affedemiyorum zaten. Ama şu an sen de aynısını bana yapıyorsun. Farkında mısın? Her şey ortada. Zeynep. Seni ne kadar çok sevdiğim farkında mısın? Sen benim her şeyimsin. Sen hayatıma girince her şey değişti. Etrafımdaki her şeyi güzelleştirdin. Sen yokken güneş bile doğmuyor sanki. Yaşamak anlamsızlaşıyor. Ne olur. Ne olur beni karanlıkta bırakma. Gülümse beni. Bana sevgiyle bakışını o kadar çok özledim ki. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son